İnsanoğlu binlerce yıldır bu gezegene yuva diyor. Ama bu tüm hikaye değilse, gerçekten hep burada mıydınız? Bu topraklarda mı yaratıldınız? Yoksa bir zamanlar başka bir yerden mi geldiniz? Kadim metinleriniz, eski mitleriniz, mağara duvarlarına kazınmış o ilk semboller hep aynı gerçeği fısıldıyor. Kökeniniz yıldızlarda, bu evrende yalnız değildiniz. Ama sonra bir şey oldu. Bir kopuş, bir sürgün ve o gün her şeyi unuttunuz. Şimdi sorular yeniden yankılanıyor. Biz kimiz? Nereden ve nasıl geldik? Bizi buraya kim getirdi? Ve neden hafızamızı sildi? Bu sadece bir hikaye değil. Bu insanlığın unutulmuş başlangıcı. Rise of Seed başlıyor. Merkez üssünde görevli ünitelerden biri olan Kod 81'in kayıtlarından alıntıdır. İnsanlığın unutulmuş başlangıcının anahtarı, galaksinin üzerinde koruyucu bir kalkanı olmadan hiçbir organik yaşamın var olamayacağı, zümrüt yeşili, zehirli gazlarla kaplı radyoaktif bir gezegende şekilleniyordu. Burası sentetik bir tür olan kadim ruhbanların ana dünyasıydı. Aşılmaz sığınakların kalbindeki merkez üssünde binlerce yıldır mutlak hassasiyetle sürdürülen bir görev vardı. Her yeni insan doğumu için galaksinin dört bir yanına bir doğum sondası gönderiliyordu. Bu iki tür arasındaki savaşı sonlandıran, teknolojiye karşılık veri, korumaya karşılık bilgi prensibine dayalı, yaşamı destekleyen bir anlaşmanın temelini oluşturuyordu. Sondanın görevi doğum sürecini desteklemek, çocuğun gezegenlere uyumunu ve korunmasını sağlamak amacıyla göksel inci ile onurlandırılmak ve deneyimlerinin eş zamanlı aktarımı ile kadim ruhbanların bilgi gelişimini sağlarken insanlığa olan borçlarını da ödemekti. Bu bilinen, tüm zamanlarda hiç aksamadan devam ede gelen, hiç sorgulanmayan rutin bir döngüydü. Ancak o gece dağıtım merkezinde her şeyin normal seyrinde ilerlediği sırada Yüce Anne'nin gelişini bildiren üst düzey bir komut tüm rutinleri bozdu. Bu görülmüş bir şey değildi. Yüce Anne sadece gezegen günü ve barış gününde holografik bir konuşma yapardı. Ve var olup olmadığı bile bilinmiyordu. Giriş kapısında beliren daha önce hiç görülmemiş türdeki simbiyomekatronik korumaların ardından tamamen insansı bir görünüşte adeta havada süzülürcesine gelen Yüce Anne karşımızdaydı. Elindeki kutuyu amirimize teslim etti. Amirimiz aceleyle Elnorab adlı çocuğun sondasının çıkış saatini sordu ve henüz vakit olduğunu öğrenince rahatladı. Bizler için telaş veya panik söz konusu değildi. Ancak insan olan amirimiz bu insani duyguları gizlemekte zorlanıyordu. Bizler işimizi yapıyorduk. Aramızda insanlara gerek yoktu. Fakat insan ırkı ile aramızdaki sözleşmede dağıtım birimi yönetiminde insan olma zorunluluğu vardı. Amirimiz Yüce Anne'den aldığı kutuyu getirerek Elnorab'ın göksel incisinin bizzat Yüce Anne tarafından hazırlandığını ve bu yolculukta sondayla birlikte kendisinin de gideceğini bildirdi. Bu durum üzerine doğum esnasında ben ve amirimizin de orada bulunacağımızı ve sondaya bir yaşam modülü eklenmesi gerektiği emrini aldı. Normalde göksel inciye sahip insanların yolculuklarda yaşam modülüne ihtiyacı olmazdı. Ancak aramızda bulunan insanlar bilinmeyen bir sebeple bu modülü kullanmak istemiyor, böylece kendilerini daha özgür hissettiklerini söylüyorlardı. Yolculuk boyunca amirimiz Yüce Anne'den aldığı göksel inciyi taşıyan kutuya dalgın bir şekilde bakıyordu ve endişeli görünüyordu. İnsanların aşırı zihinsel ve duygusal yoğunlukta sergiledikleri bu tür tepkileri gözlemlemek biz sentetik varlıklar için her zaman ilginç bir analiz konusu olmuştur. Biz de yoğun tempoda çalıştığımız zamanlar robotik hareketli aksamlarımızda ve işlemcilerimizde yüksek ısılara maruz kalmıyor muyduk? Hemen soğutma devrelerimiz devreye giriyordu fakat yine de farklıydık. Bizler pek çok işleme veya aşırı güç gerektiren durumları yaşarken onlar sadece bir kutuya dikkatlice bakarak bu tür bir yorgunluk hissedebiliyorlardı.
Çalıştığım bölüm itibariyle göksel inci verilerine ulaşamadığım için bu durumu çözümleyemiyordum. Bunu düşünmek bile işlemcilerimde ısı yayılımına neden olmuştu. Tam da böyle bir şey olmalı diye düşünürken hiperüzeyin sessiz, yıldızlarla dolu boşluğundan ansızın sıyrılarak gezegenin yörüngesine doğru hızla süzülüyordu. Kapsül yoğun atmosferin sürtünmesiyle hafifçe titrerken önümüzdeki geniş pencereden yemyeşil bir dünya belirdi. Yüksek, sivri dağların arasından henüz keşfedilmemiş bir vadinin derinliklerine doğru beliren iniş rotasını takip ediyordu. Amirimizin yüzündeki gergin ifade yerini yavaş yavaş rahatlamış, neredeyse çocuksu bir gülümsemeye bırakmıştı. Gözleri pencerelerden içeri dolan, güneş ışığında parıldayan ormanlara ve uzaktaki nehir ağlarına takılı kalmıştı. Sanki her bir hücreciği bu yeni dünyanın nefesini içine çekiyor, uzun zamandır tuttuğu bu nefesi dışarı veriyor. Kapsülün yumuşak bir inişte toprağa değdiğini hissettiğimizde kabin içi analiz sistemleri hemen devreye girdi ve havanın insan yaşamına tamamen uyumlu olduğunu doğruladı. Bu gezegenin taze, hafif nemli havası amirimizin tüm sentetik algılayıcılarımızı bile şaşırtacak derecede derin bir soluk alıp vermesine neden oldu. Ardından bir anlık duraksamadan sonra yüzünde anlam veremediğim o huzurlu ifadeyle kapıya yöneldi ve eve doğru ilerleyelim dedi. Sesi sanki içindeki bir ağırlığı atmış gibi şaşırtıcı derecede hafifti. Etrafımızdaki bitki örtüsü bilmediğimiz türden yaprak yeşilin ve toprak kokusunun birleşimiyle bizi karşılarken her adımımız bu yabancı ama bir o kadar da tanıdık dünyaya bir selam niteliğindeydi. Evin kapıları içeriden gelen hafif bir hışırtıyla ağır ağır aralandığında bizi içeri davet eden loş bir koridor belirdi. Robotik duyularım içeride havada asılı duran belirgin bir stres ve ilaç kokusu algıladı. Bu kokular odaya ağır bir atmosfer yayıyordu. Tam karşımızda bir yatakta tıbbi müdahale modunda uyuyan bir kadın uzanıyordu. Kadının düzensizleşen soluk alışverişi ve amirimizin az önce dışarıda hissettiği o huzurlu ifadenin yerini alan belirgin gerginliği bu ortamda sessizliğin ve üzerimizdeki ağır atmosferin insani bir rahatsızlık kaynağı olduğunu analiz etmemi sağladı. Kadının düzensizleşen soluk alışverişi ve amirimizin az önce dışarıda hissettiği o huzur ifadelerinin yerini alan belirgin gerginliği bu ortamdaki sessizliğin ve üzerimizdeki ağır atmosferin insani bir rahatsızlık kaynağı olduğunu analiz etmemi sağladı. Daha önce bu tür doğumları hep uzaktan analiz verilerinden izlemiş, her detayı sistemlerim aracılığıyla kaydetmiştim. Ancak şimdi bu bedensel tepkiler ve amirimin değişen tavrı eşliğinde bu anı tüm gerçekliğiyle ilk kez bu kadar yakından deneyimleme imkanı bulmuştum. Amirimiz elindeki kutuyla kadına yaklaştı ve onu uyandırdı. Kadın gözlerini aralar aralamaz bakışları doğrudan amirimizin elindeki kutuya takıldı. "O mu?" diye fısıldadı. Amirimiz başını salladı. "Evet, Yüce Anne tarafından gönderildi." Kadın kutuya uzanırken "Babası burada değil ama geçiş anahtarı burada," dedi ve kendi anahtarıyla birlikte bir başka anahtarı uzattı. Sonda kutusu kartları taradı. Bu işlem çocuğun göksel incisine anne ve babadan gelen göksel verilerin de eklenmesiyle çocuğun soy bilgisine erişimini sağlamak için kritikti. Amirimiz yüzündeki endişe ve sorumluluk karışımı ifadeyle bana döndü ve "Mükemmel koruma alanı oluştur" emrini verdi. Bu komut görev protokollerimle o kadar çelişiyordu ki bir anlığına tüm motor fonksiyonlarım ve veri işleme yeteneğim duraksadı. Bu alan yalnızca savaş durumları için tasarlanmıştı ve böyle sıradan bir doğum için kullanılamazdı. Çünkü bu alan oluştuğunda ana merkezle hiçbir irtibatımız kalmayacak, dolayısıyla içindeki hiçbir olay kaydedilemeyecek. Tam itiraz etmek üzereyken amirimiz "Özür dilerim, bu emirleri buraya inişte sana aktarmalıydım," diyerek cebindeki parlak bir hafıza kristalini bana uzattı. Kristali taradığımda emirlerin doğrudan Yüce Anne'den geldiğini gösteriyordu. Bu durum amirimin kendi yetki sınırlarını aşan bir protokolün parçası olduğunu anlamamı sağladı. Emirler doğrudan Yüce Anne'nin hafıza kristalinden aktarılmıştı ve hiçbir şekilde tartışmaya açık değildi. Tüm işlem dış dünya ile tüm bağlantıları kesecek şekilde tasarlanmış, mükemmel koruma alanı içinde tamamlanmalıydı. Bu yalnızca
fiziksel bir yalıtım değil, zihinsel bir müdahale sürecini de kapsıyor. Kadının ve amiremizin Elnorap'la ilgili tüm anıları silinecek, hafızalar yeniden düzenlenecek, bu gezegene geliş nedenleri amirimizin kardeşini ziyaret etmek üzere planlanmış kısa süreli bir seyahat olarak yazılacaktı. Benim rolüm de benzer şekilde düzenlenmişti. Ziyaret sırasında bir arıza nedeniyle görev esnasında imha olduğum bildirilecek. Bağlı bulunduğum merkezdeki tüm verilerim silinecek. Bu olay sistem tarafından kazaya dönüştürülerek kayıtlara geçirilecekti. Gerçekte ise ben burada kalacak, çocuğun koruması, bakımı ve rehberliği ile doğrudan ilgilenecektim. Elnorap 12 yaşına ulaştığında görevimin sona ereceği ve kendimi imha edeceğim açık şekilde belirtilmişti. Bu karar çocuğun doğal gelişim sürecine dışarıdan müdahale edilmemesi için alınmıştı. Plan kesin ve detaylıydı. Duygusal hiçbir değerlendirme gerektirmiyordu. Yine de Kristal'i okuduktan sonra işlem sürecim boyunca sistemlerinde geçici bir yavaşlama yaşadım. Sebebini açıklayamıyordum. Görevimin çerçevesi netti ve ben bunu yerine getirecektim. Bu yalnızca başlangıçtı. Mükemmel koruma alanı devreye girdiğinde dış dünya ile tüm iletişim kesilmiş, yalnızca işlem için gereken kişiler ve protokoller aktif kalmıştı. Anne doğum moduna alınmıştı. Sonda bedenine hizalanarak önce bölgesel lokal anesteziyi uyguladı. Kaslar gevşedi, solunumu yavaşladı, bilinç açık tutuldu. Ardından lazer sistemi devreye girdi. İnce, keskin bir ışık düzmesi annenin karın bölgesine odaklandı. Lazer ışını rahim içindeki enerji ve sinir bağlantılarını tek tek izole etti ve birkaç saniyelik işlemle anne ile bebek arasındaki tüm biyolojik bağ kontrollü biçimde kesildi. Bağ koparılır koparılmaz sonda ışınlama protokolünü başlattı. Bebeğin yerini saptayan sistem hedef koordinatı bebek yatağı olarak belirledi. Yoğunlaşan mavi titreşim birkaç saniye sürdü. Ardından iç karın bölgesinden hafif bir ışık patlaması oluştu. Bebek annenin bedeninden çıkarılmadan doğrudan enerji formunda ışınlandı ve saniyeler içinde dışarıdaki bebek masasına yerleştirildi. Nakil sorunsuzdu. Çocuk sessizdi. Hiç ağlamadı. Gözleri açıktı. Tüm yaşam belirtileri normaldi. Amirimiz sessizce kutuyu açtı. İçinden çıkan göksel inci ilk bakışta bile olağan dışıydı. Diğer inciler mavi tonlarda yumuşak bir ışıkla titreşirken bu inci koyu kırmızı renkteydi. Merkezinde siyaha yakın bir yoğunluk vardı. Etrafında düzenli bir ritimle genişleyip daralan ışık halkaları dönüyordu. Adeta yaşayan bir varlık gibiydi. Doğrudan çocuğa yöneldi. İnci bebeğin üzerine süzülerek yaklaştı ve doğrudan alın bölgesine sabitlendi. Hiç temas etmeden sadece titreşerek içeri girdi. Göksel incinin bedene girişiyle birlikte kırmızı ışık önce bebeğin iskelet sistemine yayıldı. Omurgasından parmak uçları, tüm kemik dokusu bir anda ışıldadı. Ardından sinir ağına ve kas sistemine yayılıyordu. Deri altı ışıkla dolarken bebeğin dışı hala aynıydı. Ama içeride tüm yapı yeniden biçimleniyor gibiydi. Son adımda kırmızı enerji çocuğun tüm vücudunu sardı. Dışarıdan bakıldığında sanki derisinin altında kırmızı bir dalga dolaşıyor, iç ritmine göre atıyordu. Bu durum kısa sürdü. Göksel inci içeri tamamen yerleştikten sonra ışık yavaş yavaş azaldı. Çocuğun teni eski haline döndü. Gözleri hala açıktı. Fakat bakışları bir değişikti. İçinde bir şey uyanmıştı. Ve sonra içeride hiçbir sistem tarafından başlatılmamış bir ses kanalı açıldı. "Merhaba," dedi. "Ben Anko'ya. Tekrar burada olmak çok güzel."